Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an düşmanlarının Müslümanları uyutarak saltanatlarını sürdürebilmeleri için Kur'an'ı anlaşılamaz veya Rabbimizin bizlere vermeyi murad ettiği anlamı dışında yorumlanabilecek biçimde Resulullah'ın ismini de kullanarak hak dine katkıda bulundukları önceki programlarımızda araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz tarafından dile getirilmişti. Cihat kavramının da yanlış anlaşılması nedeniyle Müslümanların Allahu Ekber nidalarıyla birbirlerini öldürdüklerine televizyon ekranlarında tanık olmaktayız. Ne yazık ki sömürgecilerden satın aldıkları silahlarla birbirlerini öldüren Müslümanlar da kime hizmet ettiklerinin farkında bile değiller. İslam dininde savaş konusunda Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamalarda bulunması için program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Yılmaz, bu hayati konuda Kur'an bizlere ne demek istiyor? Açıklayabilir misiniz efendim? Efendim çok teşekkür ederim. Defalarca söylüyoruz. Kur'an'daki bir sözcük öz anlamının dışında başka anlamlara kaydırıldığı zaman, Evet. Kur'an'daki maksadın dışına çıktığı zaman dinde yozlaşma söz konusu oluyor. O nedenle cihat sözcüğü de bu sözcüklerden bir tanesi. Evet. Bu sözcük kavram olarak, sözcük olarak Arap dilindekinin dışında kullanılıyor ve dışında anlaşılıyor bugün için. Ve onun için de Müslümanlar cihatla savaşı, kıtal, mukatele veyahut da muharebe dediğimiz şeyler birbirine karışıp gidiyor. Maalesef. Maalesef. Öyle bir şey ki Arapçada kıtal sözcüğü var. Kıtal, bugünkü bildiğimiz ölme ve öldürme olayı, savaş diyoruz. Ayrı Aslında savaş sözcüğü bile bizim Türkçe'de de yanlış kullandığımız bir şey. Öyle mi? Şimdi savaş aslında müdafaa sözcüğünün karşılığı olması lazım. Öyle savmak, mi? savmak. Oradan Savunma. geliyor. Şimdi eğer ki savaş sözcüğü savmaktan Evet. geliyorsa Tam ters oluyor. ve o defi etme sözcüğü ki bunun anlamı müdafadır. Müdafaanın karşılığı olarak olması gerekiyor. Gerçekten. Yani İslam'daki şeylere yani kıtal sözcüğünde karşılığı olmaz. Cihat sözcüğünde karşılığı olmaz. Muharebe sözcüğünde karşılığı olmaz. Ama birisi der ki hayır savaş sözcüğü savma kökünden gelmiyor da başka bir anlamı var diye yani Türkçe dil bilimcilerinden birisi bana bir açıklama yapacak olursa kabul ederim. Dinleriz. Ama Öyle şu andaki şekliyle yanlış bir söz. Araştırmamız onu bulamadık öyle bir şey. Evet. Evet. Yani ben bilmediğim Rastlamadım. için onu böyle ifade edeyim, geçeyim. Anlıyorum. İslam'da bir cihat sözcüğü var. Cihat sözcüğünü, muharebe sözcüğünü, mukatele sözcüğünü Türkçedeki tek sözcük savaş sözcüğüyle çevriliyor.
Ve genellikle Kur'an çevirmenleri de bu meal yapanlar, tefsir yapanlar bu şekliyle aldıklarından dolayı da ortaya çok büyük bir kaos Gerçekten çıkıyor. kaos çıkıyor. Evet. Evet. O nedenle bu sözcükleri de tek tek inceleyerek Müslümanların bugünkü hali pürmelaline ayna olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok hayati bir konu. Şimdi cihat sözcüğü. Cihat sözcüğü öz anlamı. Bu cehd, CHD harflerinden türeme bir sözcüktür. Cehd. Evet. Bunun öz anlamı ağır yük taşıyan hayvanın menziline ulaşabilmesi için gösterdiği çaba. Bu kök anlamı. Esas anlamı budur. Cehd sözcüğünün anlamı yük taşıyan, yani bunu zaten öz anlam Bedevi'nin koyduğu bir anlam. Tabii ki. Bedevi'nin devesine, katırına, atına yük yükleyip de onu bir yere götürürken at sırtındaki yükü götüreceği menzile götürme için yokuşunda, inişinde, rampasında yük ağır olmasına rağmen de götürme işine cehd denir. Arap bunu böyle adlandırdı. Tamam. Evet. Cihat sözcüğü bu sözcüklerden cehd sözcüğünün işteşlik kalıbında ki bir sözcüktür. Bu karşılıklı olarak çaba harcamak. Yani bu yükü, bu görevi yerine getirebilmek için çaba harcamak demektir. Grup halinde. Evet. Şimdi bu işteşlik kalıbından bir mastardır. Sözcük anlamıyla yapacak olursak şöyle anlatayım. Karşı tarafın gücüne karşı güç kullanma, güç ile mukabele etme. Takat gösterme. Esas anlamı bu. Cihat sözcüğünün anlamı, sözcük halinde. Kur'an'da bu sözcük, cehd sözcüğü 41 kez geçer. Evet. Şimdi cihat sözcüğünü yapacak olursak, biz Kur'an'ın geneli üzerinden bir göz atacak olursak, şöyle anlatayım, şöyle özetledik biz bunu. Evet. Öyle. Kur'an ile, yani bilgi ile, mal ile, dil ile, beden ile yerine getirilir bu. Yani bunlarla gayret etmek. Daha açık şekilde söylemek gerekirse cihat, Allah tarafından kullarına verilmiş olan bedeni, mali ve zihni kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, yani Kur'an'ı anlama, anlatma, yaşama ve tanıtıp yayma için kuvvet harcamak demektir. Adam öldürme hiç alakası yok bu anlatımdan. Evet. Değil mi? Bu anlamda cihat sözcüğünün anlamı içerisinde, öz anlamında da gösterdiğim gibi adam öldürme, düşman yok etme, ortadan kaldırma, maddi zarar verme, tahribat gibi bir olay yok. Yok, hiç öyle anlaşılmıyor. Evet. Kur'an'da cihat ile ilgili çok ayetler var. Ama bir Müslümana düşen cihat, Evet. cihatların en büyüğü, cihatı dedik ya, Allah yoluna mal ile, can ile, bilgi ile gayret gösterme. Tamam. Öyle mi? Tarif bu. Peki, bu tanım bu. Öyleyse Kur'an'da Furkan suresinin 52. ayeti var. Bunu değerli dostlar, değerli izleyiciler Kur'an'dan bu ayete iyi, hem de çok iyi odaklansınlar. Güzel. فَلَا تُتُعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ bihi cihadan kebira. Öyleyse kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlere itaat etme. Etme. Evet. Kafirlere itaat etme. Peygambere verilen bir talimat. O gün peygambere verilen bir talimat, bugün sana, bana, tüm müminlere verilen bir talimat. Aynısı tabii ki değişmez. Evet. Şimdi ayetin ikinci bir atıflı bölümü var. Ve cahitun bihi cihaden kebira. Onlara karşı olanca gücünle Furkan ile. Furkan neydi? Kur'an. Kur'an'ın bir adıydı. Evet. Değil mi? Ve Furkan suresi de adı Kur'an'daki bu ayetten
Bu Furkan, buradan kaynaklanıyor. Sure'deki şeyden alır, Furkan sözünden alır. Öyleyse Furkan ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir cihat yap, uğraşıver. Çok açık. Büyük bir cihat. Çok açık. Cihadın büyüğü, cihadı kebir ne ile yapılıyormuş? Kur'an. Kur'an'la yapılıyor. Ya. Kur'an burada ilmin temsilcisiydi. Evet. İlim, bilgi, vahiy, Evet. canlılık, ruh. Eğer ki kafirlerle cihad edilecekse, zaten edilecekse. Müslümanla cihadı söz konusu değil yani. Olmaz. Mümin müminle, Müslümanla cihad etmez. Ne O zaten yapar? olacak şey değil. Evet. Yardımlaşır. Tabii ki. Destekleşir. Birbirine yardımlaşır. kol kola girer. Anladın mı? Yardımlaşır. Evet. Birlik, Kırılmasın. beraberlik oluşturur. Mümin müminle cihad etmez. Evet. Mümin kafirle cihad eder. Kafirle cihad ederken de ne ile yapacakmış cihadını? Kur'an ile. Kur'an ile yapacak. Evet. Kur'an ile yapılan cihadın adı neymiş? Cihadı kebir. Cihad, büyük cihad. Büyük cihad. Evet. Şimdi aklıma bir hadis geldi de söylemeyeyim neyse. Evet. Evet. Büyük cihattan küçük cihada Recâne minel cihadil nelerle esgar uyutulduk. ila cihadil ekber. Nelerle uyutulduk yani. Evet, tabii. Buyur. Yazıklar olsun. Müminin yapacağı cihat Kur'an ile. Evet. Şimdi cihatla ilgili Kur'an'da çok ayetler var. Daha önce hatırlanacağı üzere Kadir Gecesi'nde eğer ki çok sevap kazanmak istiyorsanız, çok Allah'ın mazharına, lütfuna mazhar olmak istiyorsanız yapacağınız şeyler hep Kur'an ayetlerinde saf 10-12 vermiştik. Orada hatırladım evet. bir ticaret teklifiyle. Tabii. Orada Cenab-ı Hak ve tücahidûne fî sebilillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Evet. Mallarınızla ve canlarınızla. Allah yolunda mallarına ve canlarına cihad edeceksiniz. Evet. Cihad edecek, gayret göstereceksiniz. Savaşacaksınız değil. Evet. Adam öldüreceksiniz değil. Bak bunlar hep geçerli. Hele Müslümanı öldürmek hiç Tevbe değil. 24'te yine bak çok enteresan bu Tevbe 24. Bunu Tevbe. her vesileyle Müslümanların bilmesi lazım. Bu ayeti vurgusu için orijinaliyle de vereyim. Peygamber Efendimiz'e bütün tüm insanlığa, özellikle Müslümanlara bir deklarasyon var burada. Kul İn kâne âbâukum ve ebnâukum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşiratukum ve emvâlun taraftumuhâ ve ticaretun takşavne kesâdeha ve mesâkinu terzavneha ehabbe ileyküm minallâhi ve rasûlihi ve cihadin fî sebîlihi feterabbesu hattâ ya'tiyallâhu bi emrih vallâhu lâ yehdil kavmel fâsikîn. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz, ürperdiğiniz ticaret, Tek tek sayın. hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, onun elçisinden ve onun yolunda çaba harcamaktan, Evet. cihattan daha sevimli ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Bekleyiniz. Ve Allah hak yoldan çıkmışlar toplumuna kılavuz olmaz. Evet. Yine cihat İslam'ın öngördüğü Evet. ifadelerdendir. Yine Hucurat 15'te burada yine müminler, gerçek bir mümin nasıl anlatılır? Nasıl olur? Bunun tanımıdır Hucurat 15. Bak, İnnemel müminûne ellezine âmenû billah ve rasûlihi sümme lem yertâbû ve câhedû bi envâlihim ve enfusihim fî sebîlillah ulaîke humus sâdikûn. Müminler, tanıma bak. Ancak Allah'a ve onun elçisine iman eder. Sonra da şüpheye düşmeyen ve malları, canlarıyla Allah yolunda çaba harcayan kimselerdir. Çok açık. Çok açık. İmanın niteliklerinden imanın en güzel yansıması, imanın en güzel meyvesi cihattır. Evet. İşte bunlar sadıkların özü, sözü doğru olanların ta kendileridir. İşaret ediyor. Evet. Gösteriyor böyle. Evet, Evet. müminin en güzel şeyi Evet, budur. evet. Ve bunu unutmayalım. Tekrar cihatla ilgili çok ayetler var. Çok ayetler var. Evet, Evet, efendim. bunları dememize lüzum yok. Cihatla ilgili 50'ye yakın ayet Evet. var. Ve
Hac suresinde de ve cahidü fillahi hakka cihadi. Orada da hakkıyla cihad edeceksiniz diyor. Hakkıyla. Hakkı olması gerektiği şekilde. Evet. Kur'an'da olması gerektiği şekildeki cihat neydi? Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda. Tamam da bu malı nereye harcayacaklar? Kur'an ile efendim. Kur'an ile değil mi? Kur'an ile. Ha. Malı, canı Kur'an'ı öğretmeye, Kur'an'ı anlatmaya harcayacağız. Zihni faaliyetlerle. Ha, tamam mı? Malı, canı, Evet. mal ile canı nereye harcayacağız? Evet. Eğitime. Eğitime harcayacağız. Evet. Kur'an öğretimine harcayacağız. Evet. Kur'an'ı tanıtacağız. Bedenimizle, vaktimizle, paramız var. Onunla Kur'an'ı tanıtacağız. Onu Kur'an'ı alacağız, birine okutturacağız, anlatacağız, içindekini öğrenecek. Evet. Arapça elif, b, t, s Yok, diye hiç değil yani. anlamsız bir şey. İçeriğini öğreteceğiz. Evet. Cihadın en büyüğü Kur'an'ı öğretmektir. Evet. Malımızı, canımızı işte bu yolda harcayacağız. Canı da bu yolda harcamak. Canı da bu malı yolda harcayacağız. Cihat bu. Cihat Evet. konumuzla ilgili şey bu. Çok yanlış anlamlar veriliyor şu anda. Gerçekten çok Evet. yanlış. Yani bu üzülüyor Şimdi insan ya. şunu ne yapıyor? Savaş yapıyor. Evet. Birbirlerini öldürüyorlar. Boyunlarını kesiyorlar. Adam şey yapıyorlar. Şimdi o boyutuna ayrı bir geleceğiz. Müslüman. Bu kafirle ilgili. Sen kafirle burada kafire ne yapacaksın? Kur'an'ı Kur'an'ı öğreteceksin. güzelce götüreceksin. Evet. Diline tercüme edeceksin. Evet. Hediye olarak vereceksin. Hah. O da Kur'an'ı, Allah'ın mesajını öğrenmiş olacak. Cihadın büyüğü bu. Bu kadar bu. Allah'ın emri bu. Unutmayalım Furkan 52'de Evet. ve cahidun bihi cihaden kebira. Kafirlerle Furkan ile cihadın büyüğünü yapacaksın. Göstermiş emri. apaçık. Evet. Allah'ımız göstermiş burada bize nasıl Evet. yapılacağını. Değil mi efendim? Çok açık. Evet. Furkan 52. Şimdi gelelim savaş konusuna. Savaş. Bu çok konuşuluyor bugünlerde. Gündemimizde de. Gündemimizde de savaş. Evet, çok oluyor maalesef. Şimdi savaş dediğimiz zaman kıtal. Öldürme. Şimdi deminki bahsettiğim gibi cihada girerken biz cihat sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Maalesef. Muharebe sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Evet. Mukatele sözcüğüne de savaş dedik geçtik. Bitti gitti. Hepsi karıştı Ve onun için birbirine. anlam birbirine bir çorba oldu. Aşure çorbası oldu. Maalesef. Cihadı öğrendiydik. Cihatta ölme, öldürme vesaire gibi bir şey yok. Yok. Tamam. Yük ağır olsa da hedefe Hedefe. varmak için gayret gösterme. Evet. Kafayı Cihadın koyup anlamı. oraya ulaşmak. Bunu da mal ile canla yapacaktık. Şimdi gelelim savaş sözcüğüne. o konuya. Şimdi savaş terimine. Şimdi kıtal. Kıtal sözcüğü karşılıklı ölümüne hareket. Ölme, öldürme. Buna mukatele diyoruz. Tamam. Kıtal diyoruz. İkisi de aynı anlamdadır. Aynı işteşlik kalıbıyla mastardır. Bir de harp sözcüğü vardır. Harp. Evet. Şimdi harp sözcüğü vardır. Şimdi harp sözcüğü dediğimiz zaman bunu da biraz ayrıntı vereceğim. Buyurun. 2 tane harp sözcüğü vardır. Bir tanesi hani Arapça okuyup yazmayı bilenler bilir. H harfiyle, H, R ve B harfiyle olan Evet. harp sözcüğü vardır. Bir de H harfiyle, Hıyla. noktalı H diyoruz ya, o H harfiyle, H, R, B harfiyle Tamam. olan harp sözcüğü vardır. Tamam. Noktasız olarak H harfiyle olan harp sözcüğü lügatlarda nekizü silm, Efendim? silmin, Ha, silm. selametin, noksansızlığın, eksiksizliğin karşıtı. Eksiklik, kısacası öyle diyelim. Olumsuzluğun karşılığını olumsuz hale sokma. Olumsuzluk demek. Silmin karşılığı. Şimdi hı ile olacak olursa bu da nakizül umran. Umran imar var ya, yapım, imar, mimarlık var ya. Mimar, evet. Onun karşıtı. Bu defa tahrip. Tahribat diyoruz ya. Tahribat, evet. yıkmak. Yıkmak. Yıkıntı. Tersi, imarın tersi. İmarın tersi. İmar yapma, bir binayı yapma. Onu yıkma da tahriptir, tahribattır. Tahrip etti, evet. Anladım, evet. Şimdi böyle bir farklılıkları vardır. Şimdi bizde bunun karşıtı yıkımdır. Bunu Kur'an'da bunlar farklı şeylerde geçer. Bunları ayıracağız. Tamam. Cihadı anlatmıştık. Şimdi kıtal üzerinden Kıtal, evet. böyle başlayacağız ki savaşın ne demek olduğunu,
Savaşı biz kıtal karşılığı alacağız. Evet. Kıtal karşılığında alacağız savaş değil mi? Mukatele karşılığı alacağız. Şimdi kıtal sözcüğü işleklik ifade etmek kişilerin karşılıklı birbirini öldürmesi demek. Tamam. O anlamda. Buna da yani mesela mukatil savaşa giden adam demek. Hem ölmeyi göze almış Öldürme. ama öldürecek de Tamam, kimse o niyette demek. olan. Bunun anlamı bu. Kur'an baştan sona incelendiği zaman şimdi gelelim kıtal. Evet. Kur'an insan öldürmeye cevaz verir mi? İnsanı öldürttürür mü? Hem bireysel olarak öldürttürür mü? Ters geliyor Hem mesela. de toplumsal olarak savaş halinde grup askerleri birleştirip gidip falan kitleyi öldürün der mi demez mi? Mantığıma biraz ters geliyor mesela şöyle düşündüğünüzde. Şimdi Allah'ın rahmetine, rahmeti mağfiretine, Allah'ın sıfatlarına baktığımız zaman bu insanlığa ters gelir. Ters değil mi efendim? Ters gelir. Evet. Şimdi neden? Piyasadaki uygulama ters gelir. Kur'an'daki olan savaş hiçbir insana ters gelmez. Gelmemesi gerekir. Evet. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi Kur'an birinci planda halk arasındaki belirli olumsuzlukları nasıl ifade eder? Fussilet suresinin 33-34. ayetinde. Kötülüğü en güzel şeyle sav der. Sav diyor. Evet. Git o adamı kötülük yapanı öldür der mi? Hayır. Demez. Onu ikna et. Evet. Sav. Maide 13'te yine kötülük yapanları vesaire şey yaparken yine de sen onları affet ve aldırış etme. Buna rağmen bak. Affet. Evet. Aldırış etme. Şimdi Müzzemmil 10'da Evet. kafirlerle peygamber tartıştığı hani durumlarda, Evet. tartaklandığı durumlarda git onları vur öldür der mi? Hayır. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine sabret. Sabret. Ve güzelce ayrıl onlardan. Evet. Bak ne kadar güzel, hoş ifadeler. Evet. Evet. Gâşiye 21-22'de haydi öğüt ver, hatırlat. Şüphesiz sen bir öğütçüsün, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Bak zorba değilsin. Öğüt ver. Ne Evet. kadar güzel. Evet. Bakara 109. Bak. Buna rağmen siz Allah'ın emri gelinceye kadar af ile, hoşgörüyle davranın. Hep sulh teşvik edici ayetler. Evet. 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 Şimdi kafirlere karşı burada. Bak şimdi burada bir noktaya dikkat edeceğiz. Allah'ın emri gelinceye kadar. Bekleyin. Bir beklem. Bunu önce bir bilin. İlk önce eğit onları, öğüt ver, ikaz Evet. et. Bekle. Allah'ın nazarında. Bakın şimdi Maide 32'yi okuyacağız. İşte bunun için biz İsrailoğullarına ki İsrailoğullarındaki şeriat bizde de caridir. Evet. Şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bunu unutmayalım. Tamam. Kısas. Bir zat ve yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Gitti. Evet. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış olur. Çok güzel. Evet. bu İslam'daki düstura bak şimdi. ayet. Ne kadar güzel. Bir insanı öldürmek, bütün bak, insanlığı, tüm insanlığı öldürmek boyutunda bir suçtur. Burada da şimdi kim bir zat veya yeryüzünde bozgunun karşılığı olmadan bunu biraz sonra açacağız bu şeyleri. Tamam. Yine Rabbimizin En'am 151 152'den olan boyutunda. Bak şimdi de ki geliniz Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım diyor. Bak Cenab-ı Hak belirli şeyleri tabulaştırmış. Bak tabulaştırma. Şimdi kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, Bir. ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle, fakirleştiriliz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi. Bunlar tabulaştırılmış. Bunlar tartışılmaz. Haksız yere. Bak, Evet. bunlar tartışılmaz. Evet. Yine İsra 33'te ve hak ile olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi öldürmeyin.
Hak ile olmadıkça. Hak ile olmadıkça. Hak ile olma. Deminki orada da bir şey vardı. Hani böyle Allah'ın haram kıldığı nefsi. Hak haram ile kıldı. olmadı. Yukarıda başka ifadelerle ifade Hemen ediyor. üzeri bir de evet. Evet. Bu ayetlere baktığımız zaman insan hayatının korunmuş olduğunu, güvence altına alındığını, hiç kimsenin ferdi veya kamu kararıyla Allah'ın izin verdiği olguların dışında savaş ile herhangi bir insanı öldüremeyeceği ilan edilmiş. Apaçık ilan edilmiş bu arada. Evet. Zavallı Bu bir. Müslümanlar ne haldedir şimdi? Şimdi bu ayete iyi dikkat edeceğiz. Nisa 92-93. Ayetler uzun da ben konumuz olan noktalarına değineceğim. Tamam efendim. Ve hata dışında bir mümin diğer mümini öldürmesi söz konusu değildir. Hata dışında evet. Ve kim bir mümini kasıtsız kaza ile öldürürse mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturmalı. Devam eder. Ne diyor? Bir mümin bir mümini nasıl öldürebilir? Hatayla olabilir. Hatayen kaza kurşunuyla denir ya. Evet. Ha. Veyahut da araba çarptı falan mesela. Ha. Onun gibi. İşte Evet. kaza. Tabii. Doğru. Bela, Kasıt yok. musibet dediği gibi. Tabii. Ama direkt öldürme amacıyla yani teammüt dediğimiz şey söz konusu değil. Bilerek, isteyerek olmayacak. Evet. Tamam. Mümini hatayen öldürebilir. Bu hayatta olabilir. irade Pratik dışı. hayatta bu var. Tabii ki. Ve şimdi diğer ayete geliyoruz. Bak 90. Ve kim bir mümini kasten bile bile isteyerek öldürürse işte onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Ne korkunç bir şey. Aman Allah'ım ya Rabbim. Evet. Ne korkunç. Ebedi cehennem. Mümin olduğu için kasıtlı olarak öldürürse Evet. o cehennemdir. Onun lamıcımı yok. İslam'daki insan hayatının değeri bu ayetlerde gayet net bir şekilde ifade edilmiştir. Çok açık efendim. Çok açık. Evet. Evet. Peki mümin mümini öldürebilir mi? Öldürmemesi gerekir. Öldürmemesi gerekir. Ama Hı. bakın kardeşim burada üzülerek söyleyeceğim bir ifade var. Hucurat suresinin 9 ve 10. ayetleri bakın Hucurat suresinin 9 ve 10. ayetleri ayetin öz anlamları çarpıtılmak suretiyle müminlerin birbirini öldürebileceğine, Allah Allah. Müslüman kitlelerin birbiriyle savaşabileceğine malzeme yapılmıştır. Yazıklar olsun. Haince, şerefsizce, namussuzca. Aman Allah'ım ya Rabbim. Anlatıyorum. 10. 9. Evet. Ayetin başı orijinaliyle veriyorum. Ve in taifetani minel mu'minin aktetelu. İki grup. Eğer ki müminlerden iki tayfa, iki grup birbirleriyle bak şimdi burada iktital sözcüğü var. Evet. Burada önce şunu dedim. Bugün piyasadaki meallere, tefsirlerin %99,99'una bakacaksınız. Evet. Buradaki iktetelü sözcüğü birbirleriyle savaşırlarsa, birbirleriyle dövüşürlerle, birbirleriyle bilmem ne halt ederlerse diye Hep böyle yazıyor. yanlış çevrilmiştir. Hep öyle yazıyor. Evet. Ve böylece buradan iki Müslüman tayfanın savaşabileceği, birbirini öldürebileceği hükmünü çıkarmışlardır. Meşruiyet kazandırıyorlar o şey. Burada ilim ehline de duyuruyorum. Buradaki sözcük mukatele değil, buradaki iktitaldir. İktital sözcüğü mutavaattır. Bunun anlamı olur ki iki Müslüman tayfa provoke edilerek, birilerinin oyuna getirilerek birbirlerini öldürme noktasına getirirlerse demek. Savaştırılırlarsa, Savaştırılırlarsa, tahrik edip birbirlerine işte birisi fitne provoke fesat eder, koyup fitne fesat araya gidip Müslümanlar böyle bir oyuna gelirlerse bak Tamam. ayetin anlamı budur, iktitaldir. Bugün hayatta olan, sesimizi duyabilecek olan, Diyanetinden ilahiyatına kadar tüm tefsircilere meal yazan arkadaşların hepsine bir uyarıdır bu. Bunu söyleyeyim. Çok hatta güzel ve oldu hatta ya. geçen de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en son bir versiyonunu burada
övmüştüm, Evet. ellerinden öpmüştüm. Bu ayette de maalesef çok büyük hata yapmışlar. Yapmayın. Onları da bu konuda tavsih ve fasihe, Evet. onları da davet ediyorum. Buradaki sözcük mukatele değil, iktitaldir. İktital, dediğim gibi oyuna getirilmek suretiyle savaştırırlarsa demektir. Evet, Müslümanlar iktitale uğrarsa, yani birilerinin oyuna gelip birbirleri savaştırırlarsa, savaşamazlar, öldüremezler ama Normalde savaşmazlar. olur ki böyle bir oyuna gelirlerse, bakın, Tahrike kapıldılar. evet, fe asluhu beynehuma, hemen devreye girin, aralarını bulun, onları ıslah edin, onları düzeltin. Çünkü ikisi de mümin. Evet. Evet. Bak, ve in bagat ihtahuma alel uhra fekatilul lezine tabi. Eğer ki bunlardan bir tanesi yok, siz uyarmanıza rağmen, bak Allah Kur'an'da mümini öldürmesine rağmen, haram etmiş demesine rağmen, bunlardan olur ki birisi İnat eder de. inat edip illa ki ben onu öldüreceğim diye ısrar edecek olursa siz onları öldürün. Ha, şimdi Neden? Bunlar Allah'a karşı geldi. bitti. Kur'an'a karşı geldi. Kur'an'a karşı geldi. Ona Allah'ın karşı emrini savaş. takmadı. Ha, takmadığı Tamam. için. Bu defa ne olacak? Şimdi bunu biraz sonra aşağıda göreceğiz. Evet. Biraz sonra onu aşağıda göreceğiz. Çok nefis ya. Evet. Evet. Normal şartlarda kesinlikle ne bireysel olarak ne kitlesel olarak müminle savaşamaz, mümin öldüremez. Evet. Olur ki oyun oldu. Evet. O zaman bir üçüncü bir grup devreye girip onların arasını bulacak. Siz müminsiniz, öldüremezsiniz diyecek. Evet. Bugün bir Türkiye Müslümansa Suriye ile, Suriye Müslümansa Türkiye ile, onlar İran'la, Irak'la Müslüman geçinen devletlerin hiçbirisi birbirine kurşun atamaz, birbirini öldüremez. Eğer ki olur ki üçüncü bir güç tarafından bunlar provoke edilerek birbirine düşürüp savaş ortamına girilecek olursa üçüncü bir devlet devreye girecek. Diyanet devreye girecek, ilahiyat devreye girecek, toplum devreye girecek. Hop arkadaşlar, siz Müslümansınız. Allah Müslümanların birbirlerini kırmasını, öldürmesini haram etmiştir diyecek. Buna rağmen biz Allah takmıyoruz, birbirimizi öldüreceğiz diyen olursa siz onlarla O zaman ondan savaşacaksın. Evet. Onu Ayetin durdurmak mesajı için. budur. Çünkü Ve Allah ayetin karşı devamında geliyor. şu var. Mutlaka müminler kardeştirler. Ayetin devamı. Bunun anlamı şudur. Evet. Siz kardeşsiniz kardeştir. demek birbirinin sevgi boyutu demek değil. Bu mülk Allah'ındır. Siz de kardeşsiniz. Siz kardeşler babasının evindeki sofrada yemeklerini yedikleri gibi Evet. aynen o konumdasınız. İki kardeş, birisi az yedi, birisi çok dedi, kavga etmiyorsa, birbirini öldürmüyorsa Gibi. siz de Allah'ın mülkünde, Allah'ın rızkını yerken birbirinizi öldüremezsiniz. Anlamında. Evet. 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 Bunu da böyle bileceğiz. Çok güzel. Efendim kısa bir ara vermemiz Çok gerekiyor teşekkürler. müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Trabzon'da mı? Yok Ahmet Bey. Dayınızın oğlu mu görmüş haberi? Yerel basın da dahil Interpress'ten gelen günlük medya raporları eksiksiz elimize ulaştı efendim. Henüz gelmemiş olabilir Ahmet Bey ama eli kulağındadır. Analizlerle beraber e-postanıza yönlendirildi. Bu analizler istediğimiz mesajları müşteri kitlemize iletebildiğimizi gösteriyor. Medyada kaybolmayın. Interpress 1940'tan beri yanınızda. Ahmet Bey müjdemi isterim. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ın kitaplarına ulaşmak için 0212 621 24 74. İnşa Yayınları, çağın idrakine. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan,
başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi 1. bölümde çok hayati bir konu üzerinde açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Hucurat Suresinin 9. ayetinde bizim şimdiye kadar yanlış anladığımız müminlerin birbirleriyle savaşmaları durumunu şeklinde okuduğumuz meallerin yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini, buradaki anlamın savaştırılırlarsa, yani iki mümin grubun birbirlerinin arasına nifak sokmak suretiyle, oyuna getirilmek suretiyle savaştırılmaları durumunu ifade ettiğini açıkladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Efendim tekrar devam edebiliriz. Buyurun Evet. efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, hani deminki ayetlerde de dediydik ya, nefis karşılığında olmadan, Nefis. ki bu hani kısas dediğimiz hukuki boyut var. Bir başka noktası daha var. Savaşın adam öldürmenin meşruiyetini ifade eden Meşru ifade için. eden ayetlerden birkaçını şey yapacağız. Bunun genelini, bak genel olarak savaşın da, hukukta da adam idamına karar verme noktası sadece bir ayet kaynaklı olarak bileceğiz. Ondan sonrası onların tefsiri mahiyetinde. Bu ayet Maide suresinin 33-34. ayetleri. Evet. Demin bahsetmiştik ki hani İsrailoğullarına da şöyle yazmıştı ki bir insanı öldürmek bütün alemi öldürmek gibidir. Var ya, onun devamı bu. Bu ayette innema cezaüllezine yuharibunallaha ve rasulehu ve yes'avne fil ardı fesade. Bak şimdi. Evet. Burada kesinlikle bak Allah'la muharebe edenler, Allah'la muharebe. Resulüyle muharebe edenler. Bak mukatele değil yani Allah öldürmeye kalkanlar demek Tabii, anlamı o veremeyiz yani. çıkmaz, Tamam mı? öldürülmez tabii. Ve yasavne fil ardı fesada. Ve yeryüzünde fesada kalkanların cezası. Allah'a Resulüne muharebe ve yeryüzünde fesat. Bozgunculuk. Bunların cezası bak. En yukattelu, ev yusallebu ve tukatta eydü ve erculehum hilafın min hilafın ev yunfen minel arzı. Bak burada bunların cezası böyle şöyle diyeyim, Allah ve Resulüne karşı hani muharebe eden, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olan ve yeryüzünde kargaşa çıkarmaya çalışanların, bunlar yakalanmazdan evvel tabii bir de bu var. Yani bundan dönecek olurlarsa, biz böyle bir halt ettik deyip itiraf edip mahkemeye başvuracak olurlarsa onlar affedilir. Tevbe gibi. Onlar Evet. bu işte Tamam. zaten tevbe. Karşı ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama arka arkaya kesilmesi ya da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Burada bu genel bir ayet. Ben bu ayetle ilgili program bir tanesinde 100 tane ceza maddesi çıkarılabilen bir ayet dediydim hatırlarsanız. Evet. Sadece şunu ifade etmek suretiyle. Şimdi burada şunu şey yapacağım. Allah'a karşı bir savaş açıldıysa dini, Kur'an'ı yok etmek ve üzere faraza. yeryüzünde fesat çıkarmaya karşı bir teşebbüs edildiyse işte orada toplumun onlara dur demek mecburiyeti vardır. Mecburlar. Buna mecburiyet vardır. Şimdi insan Adiyat suresinde şey yaparken çıkarcılığı yüzünden yeryüzünü talan ettiğini, insanları hepsi benim olsun diye 3 kuruşluk menfaati için tüm insanlığı öldürebildiğini, mahvedebileceğini
Bunları hep burada görüyoruz. Onların en böyle can damarlarına kadar gireceğini, talancı olduğunu bunu biliyoruz. Açıklamıştınız. Evet, onu Adiyat Bunları suresinde. Adiyat suresinde bunlar var. Şimdi Cenab-ı Hak işte bu yeryüzündeki muharebeyi, Allah'a karşı muharebe. Allah'a karşı muharebe nedir biliyor musunuz? Buna fitne diyoruz. Fitne. Allah herkes mümin olsun, Müslüman olsun, müvahhid olsun, şirkten, küfürden uzak olsun derken birileri de insanları dinden çıkarmaya çalışırlar. Bir kitleyi, bir kişiyi dinden çıkarma faaliyetinin adı Allah'a muharebedir. Bunun adı fitnedir. Yani karşıdaki bir insanın cehenneme girmesine, ateşe atılmasına vesile olmaya çalışmaktır. Ebedi hayatını öldürüyor. İşte bunlara karşı dur denir. Ve Cenab-ı Hak Bakara suresinde savaşın gerekçelerini anlatırken, bak şimdi burada 2 tane ayet vereceğim. Bakara. Haç 40'tan bir parça vereceğim önce. Bak, velevla defullahin nase ba'dahum bi bazın. Eğer ki Allah insanların birbiriyle def ettirmesini istemeseydi. Tamam, evet. Yani hatırladım. Allah birbirlerini savaştırıyor. Bu kötü olan insana, gruba, iyi olan müminler gidin engel olun demeseydi. Yani insanları birbirine def ettirmeseydi Cenab-ı Hak. Bak burada lehuddimet savamü ve biya ve salavatun ve mesacülü yüzkeru fi ismullah. Evet. Yeryüzünde bak şimdi çarşı, pazar, orman, fidan, alışveriş merkezi, okullar, düzenli bir hayat. Anıldığı mescitler, yeryüzünde hiçbir şey kalmazdı. Hepsi yer ile yaksan olur giderdi. Yani birileri yeryüzünü ortadan kaldırır giderdi. Berbat Cehenneme ederdi. çevirirlerdi. Onun için yeryüzünün yıkımını engellemek için Cenab-ı Hak bir kitleye diyor ki git bu kitleye engel ol. Şimdi anlaşıldı. Şimdi yine aynı şekilde mesela Bakara suresinde de 251'de aynı şeyi görürüz. Velella defullahin nase ba'dahum bi bazin lepesedetil ardu. Eğer ki Allah'ın bazılarının bazılarıyla def etmesi olmasaydı yeryüzü kaosa dönüşürdü. Kaos oluşurdu. Evet. İşte Cenab-ı Hak savaşı bunun için. Bu durumda meşru. Evet. Allah'a savaş açıldıysa, savaş açılıyorsa veyahut da muharebe yapılıyorsa biz bunu yuvarlak sözcükte kullanalım ve yeryüzünü birisi bozmaya kalkıyorsa gelecek kuşakların yiyecekleri, nimetlerin hepsini kendine bir şey yapıp yeryüzünü mahvediyorsa ekinsiz, yağmursuz, yağsız bırakacak bir şeyse bunlara müdahale edilmesi için Cenab-ı Hak savaşı öngörmüştür. Evet. Şimdi bunu derken bak şimdi bir başka ayette Bakara suresinde bu çok enteresandır zaten. Bu ayeti de vereceğim şimdi. Müminlere bu önemlidir. Yine Bakara suresinin 216. ayeti. Bak 216. Bak kütübe aleykumul gıtal. Size savaş, ölme, öldürme. Evet. Yazıldı. Ölmedi, öldürmedi. Evet. Evet. Size bu yazıldı. Sizin üzerine borç yapıldı. Ve huve kürhun leküm. Bu bak hoş olmayan bir şey olmasına rağmen. Tabii hoş olmayan bir şey. Savaş hoş bir şey değil. Tabii ki. Evet. Mal gider, can gider. Tabii. Her şey Her iki taraftan ölenlerin hani çoruğu, çocuğu, ailesi vesairesinde hani mahvolur. Doğru. Bu şey. Ama Cenab-ı Hak bu savaş ayetlerini şey yaparken bu Bakara 190'da bir şey var. Bir de sınırı aşmayın emri vardır. Savaş hukukunu ildiren. Sınırı aşmayın. Evet. Bu Allah sınırı aşanları sevmez derken burada mesela şöyle anlatayım bunu. Sınırı aşmayın ifadesiyle düşman topraklarının yakılıp yıkılması. Bu yapılamaz. Sadece savaşa katılan kişi kişiler etkisiz hale getirilir. hep Henüz yapıyor. savaş nedir bilmeyen masum çocuklar, kadınları, yaşlılara, hastalara, felçlilere, körlere,
ibadethanelere, düşman arazideki meyveli meyvesiz ağaçlara, sebze meyvelere, ekinlere, yerleşim birimlerindeki evcil hayvanlara zarar verme Yok. yok. Bunların hepsi de yasaklanmıştır. İnsanlık dışı bir şey bu tabii ki. Evet. Sadece İslam'da savaş dediğimiz zaman Kişilere. savaşçıyla. Allah'a karşı savaş açanlar. Evet, Allah'a seversen. Bizzat şahsen. Şimdi bunu daha önce dedik mi bilmiyorum da böyle birkaç yerde şey yaptık. İslam dininde çapul amaçlı olarak savaş söz konusu değil. Değildir. Evet. Çıkar amaçlı, ganimet elde edeyim, o arazi benim olsun, şu olsun, bu olsun, öyle bir olay yok. Yok. Evet. İslam dışı bu. İslam'daki savaş dediğim gibi meşru şeylere. Evet. Bir de yine bir başka ayette savaş meşruiyetinden bir şey daha var. Mustazaflara belirli bir kitlenin kontrolünde zayıf bırakılmış. Bu da hani yine fitne hesabındandır bu. Ayette açık açık yazar. Bizi bu diyardan, bu zalimlerin elinden kurtaracak yok mu diye feryat eden masumlara yetişmek, onları o zulümden kurtarmak için de savaş vardır. Zulüm altında. Zulüm kalmış, altındakileri kurtar. Mümin olur olmaz falan bu şey Tabii. değil yani. Yeter ki şey altında Haksızlığa olsun. maruz kalmış. İşte Musa peygamberin de zaten hani Mısır'a gönderilmesi nedeni oradaki masumları o Firavun'un zulmünden kurtarıp almaktır. O bize bir örnek. Firavun'u öldürüp almaktır. Yani Firavun'u öldürme görevi verildi ona. Evet. Bak çok enteresan. Açıklama Bu oldu şey. ya. Şimdi bu dinde zorlama vesaire falan gibi şey değil. Bu tamamen imani özgürlük. Hiçbir zaman hiçbir müşrik kitle kendi halinde yaşarken ister mümin ister müşrik ister kafir ne hali varsa görsün yaşadığı müddet sürece kendi haline. Ona kimse hiçbir şey Dokunacaksın. diyemez. Dokunamazsın. Doğru o zaman. Ama o kendi haline yaşamayı bırakıp da müminleri dininden çıkarmaya teşebbüs edecek olursa O zaman ona dur denilir. O öldürülür. Bu hak ile öldürmedir işte. Bunu nerede görürüz? Bak şimdi bunu nerede görürüz? Ben kısa da değinim, detaylarını sonra veririz. Tamam. Birincisi Musa peygamberin eğitim Firavun'a daha henüz gitmeden eğitildiği sürece bir bilgin kul karşılaşmasıyla bir delikanlının öldürülme olayı vardır. Kehf suresindeki. Evet. Orada der ki delikanlı annesini babasını dinden çıkarmaya çalışıyordu. Çok saçma geliyor bana o ifade. Evet. Şimdi dinden çıkarmaya çalışıyordu da ondan öldürüldü. Açıklaması oldu. Orada Dinden açıklama. çıkarma faaliyeti olduğu için. Klasik anlayış tabii ki sana saçma gelir. anlayışta biz çok- Klasik anlayış saçma gelir. Biz onu Evet, bozuluruz. onun ben Bu bir. kafama takılmıştı. İki, yine bir şey daha var. Neml suresinde bunu görürsünüz. Görevli, memur, ajan tutup da Sebe ülkesinde şeytan nitelikli birisinin var olduğunu, oradaki halkı Allah'a imandan güneşe tapmaya yönelttiğini, bak dinden çıkarma faaliyeti var ya, onların böyle bir faaliyet gösterdiğini haber ettiği zaman Süleyman peygamber Allah adına müdahale için mektup yazar. Onlar bakın şunu anlatayım. Onlar güneşe taptığı için müdahale edilmez. Orada şeytan nitelikli ayette açıkça ifade edilir. Bir şeytan vardır. Halkı dinden çıkarmaya çalışır. Güneşe tapmaya, şirke götürmeye çalışır. Süleyman peygamber de Allah adına oraya müdahale edeceğine dair, onlara savaş açacağını, onları öldüreceğine dair mektup yazar. Ben şimdi anladım. Olay orayı. savaşsız da biter. Evet, teslim oluyorlar. Şimdi anladım ben o konuyu. Bak çok enteresan ya. Evet. Çok. Bir noktası da budur. Güneş taptıkları için değil, Bir evet. de şu vardır. Kur'an'ın içerisinde Bakara'da vardır, Nisa'da vardır. Özellikle Tevbe suresinde, Maide suresinde savaş hukukuyla ilgili çok ayetler vardır. Hukukla ilgili evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğiz. Bu savaş hukukuyla ilgili ayetleri kesinlikle tek başına ayet halinde okumasınlar. Bunları necim halinde kendilerinden önceki ve sonraki ayetlerle birlikte okusunlar. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde mesela ne var? Diyelim ki
onları nerede bulursanız öldürün veyahut da onları Mescid-i Haram'a bundan sonra sokmayın tipindeki ayetlerde mesela bunu yanlış anladılar. Çok yanlış Kabe'ye bilmem işte buraya müşrik giremez, münafık giremez, Müslüman olmanın dışına giremez diye onu uygulamaya Çok kalktılar. saçma bir şey. Ve bu ayetleri de mecrasından kopardıkları zaman müşrikler, kafirler yani Müslüman olmayanlar nerede bulursa öldürülmeli tarzında anladılar. Halbuki değil. Bakın orada konu edilen o pasajda özel kimselerdir. Özel bir müşrik grubudur. Müslümanlarla sulh yapmışlardır. Barış anlaşması yapmışlardır. Savaşmayacaklarına dair, birbirlerine zarar vermeyeceklerine dair anlaşmalar olmasına rağmen Müslümanları arkadan vurmaya kalkışmış, tek taraflı olarak anlaşmayı bozmuş müşriklerdir. Allah nerede bulursanız bunları yakalayın dediği zaman işte o sözleşmeyi yapan adamlar demek. Sadece onları kastediyor. Sadece onlar. Değil mi? Nerede müşrik bulursanız öldürün demek değil. O zaman şimdi hepsini öldürmek de saçma, şey mi olur? Öyle bir şey yok. Tabii ki saçma. Ve onları bir daha Mescid-i Haram'a sokmayın. Yani onların getireceği burada harcayacağı 3-5 kuruştan falan bir şey ummayın. Ayetin devamıdır budur. Beklemeyin. Onları buraya sokmayın diyor. Onları sokmayın. Belli şahısları. Belirli şahısları. O sözleşmelerine riayet etmeyenleri. Ne dedik daha önce? Oraya Kabe'ye münafık, müşrik, herkesi doldurulması lazım. Orada herkes İslam'ın ilahiyat eğitimini orada öğrenmesi lazım. Okul orası. Okul. Müslümanlığın orada öğretilmesi lazım. Ya hacda çok yanlış anlıyoruz. Savaşla ilgili bütün ayetler böyledir. Bir de Müslümanlıkta Cenab-ı Hak biliyorsunuz Enfal 60. ayette asıl olan savaşmak değil, öldürmek değil, caydırmak olduğunu. Orada günün en iyi şartlarda, en iyi koşullarda savaş araç ve gereçlerine sahip olun ki düşmanlarınız, Allah'ın düşmanları sizin henüz bilip de Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanları da bu işten korksunlar, caysınlar. Hiç yanaşmasınlar. Müslüman dediğim gibi çok caydırıcı bir güce sahip olmalıdır. Evet, ama kesinlikle kimseye saldırmamalıdır. Evet. Müslüman saldırgan değildir. Bunu şeyde görüyorsunuz. Enfal suresinde Bedir Savaşı ayetleri yaparken iki tayfadan bahseder. Orada kimisi yapar, çapul peşinde koştuğunu, kimisinin de Allah rızası için, ilahi kelimetullah için savaşacağından bahseder. Ve orada şunu bilinir. Ganimet, enfal, o bir bonustur. Evet. Savaşın amacı değildir. Müslüman çapul için savaşmaz. Müslümanın amacı savaşta çapul değildir. Evet. Ve Peygamberimizin savaşlarına bir bakalım. Bedir. Şimdi Peygamberimizin tabi bir takım savaşları oldu. Evet. Değil mi? Oldu. Şimdi o savaşları ele alalım. İlk savaşı ne? Bedir. Evet. Vakit durumumuz? Bir 10 dakikamız var. Evet. Şimdi Bedir Savaşı. Bak şimdi neden oldu? Medine'deki 200'ler ile Mekkeli müşriklerin Resulullah'ı yok etmek, İslam dinini söndürmek için işbirliği yapmaları nedeniyle yapılmıştır. Amaç bu. Amaç bu. Evet. Kendilerini koruma. Kendilerini imha edecek. Değil. Evet. Desiseyi, oyunu bozmak için. Evet. O gücü kırmak için bu savaş yapılmıştır. Ama surenin başında Enfal'de göreceksiniz. Bu savaşa çapul için girenler de vardı. Onlar da gerekli uyarıları oldu. Evet. Uhud Savaşı'nı ele alıyoruz. Bedir yenilgisini öcünü almak isteyenlere karşı bir savunma savaşı. Evet. Savunma. Savunma tarzında. Şimdi savunma ile ilgili ayetler çok. Çok tabii. Evet. Şimdi bu savaş hukukunu tamamen bu programa sığdırmanın şeyi yok. Geniş bir konu olduğu için. Şimdi Hendek Savaşı. Yahudi, münafık ve müşriklerin Müslümanları yok etmek için toplu saldırılarına karşı kendi yurtlarında, kendi kentlerinde savunmaya yönelik verilen bir savaş. Tabii Hendek kazılıyor, kendini savunuyorlar. Bak kendi yurtlarında hiç kimseye gidip de tecavüz etme için, taciz etme öyle bir şey söz konusu. Yok, öyle bir amaçları yok. Evet. Öyle değil. Şimdi Mekke'nin fethi olayına gelelim. O da Kureyş'in Hudeybiye'de yapılan barış anlaşmasını bozması nedeniyle. Olay bu esasında tabii ki. Müslümanların kendilerini güvene almaları için yapılmıştır. Tabii ki. Yani Mekke'de gidip de tutup da orası da bizim olsun, ülkeye katmak, sözlerine dursalar da sömürü sağlamak için falan değil yani. Değil, o amaçla Mekke'de değildi. dediğim gibi orası altın yumurtlayan bir tavuktur Mekke. Evet.
Yine aynı şimdi tabii. Yine aynı tabii Yine de, aynı değil mi yani? turizm şeklinde Tabii. gidiyor iş. Evet. Şimdi Mekke altın yumurtlayan tavuk, Ramazan ayı mübarek ay değil mi? Herkes bol bol nasipleniyor, köşeyi dönüyor falan. Orada iftar yapılacak. Trilyonlar, iftarlar, işte güzel. hacılar, hocalar falan filan. Mübarek ay, bereketli, bolluk ay. Öyle. Evet. Şimdi ama orası altın yumurtlayan tavuk ama Peygamberimiz kesinlikle oradan Mekke'nin nimetlerinden biz de istifade edelim Demedi. demedi. Ya. O amaçta bir şey Ya, yok. İslam, demedi. Kur'an buna şey yapmak. Cevaz vermez. Şimdi bunun zaten Tevbe suresinde detaylı olarak verilmiş. Evet. Tebük seferi de Suriyeli Hristiyanlar Bizans İmparatorluğu Heraklius'e bir mektup yazarak Muhammed'in öldüğünü, Müslümanlarına kıtlık ve yokluk içinde perişan olduklarını, üzerlerine asker gönderilirse onları dinden döndürmenin bak Tümden Müslümanları yok etmek amacına dinden matuf. döndürmenin, kendi dinlerine katmanın, gerekirse yok etmenin tam zamanı olduğunu bildirirler. Bunun üzerine Bizans kralı Müslümanlara karşı 40 bin kişilik bir orduyu yola çıkarır. Bazı Arap kabileleri de Bizanslılarla işbirliği yaparlar. Evet. Durum Medine'ye, Resulullah'a ulaşır. Müminler hazırlığa davet edilirler. Kadın, erkek, zengin, fakir herkes imkanları nispetinde katkıya koşar. Tebük seferi de işte böyle bir Budur. savunmaya yönelik. Korumaya mütalik. Hep savunmaya mütalik değil mi Evet. efendim? Evet. Gördüğümüz gibi. Evet. Dediğim gibi Müslümanı öldürmesi Caiz değil. söz konusu değil. Şimdi herhalde dünyada da Müslümanı öldürmüyor zaten. Kimse kimseyi öldürmüyor. Müslüman devletler birbirine zarar vermiyor. Kardeş kardeş geçiniyor. Hepsi Kur'an'ı uyguluyor. Kur'an'ı anlamışlar, Kur'an'ı uygulamışlar. Değil mi? Hayal. Ve bu Müslümanlar ki tabii ki böyle olacak. Neden olmasın ki? Evet. Ramazan'da yüz binler, milyonlarca hatim yapılıyor. Kur'an baştan sona okunuyor Ramazan'da. Ya. Bu kadar Kur'an okuyan adam Kur'an dışı iş yapar mı? Yapar mı? Değil mi ya? Ama yapılıyor Yapmaz işte. yani öyle Yazık. şey Kur'an olarak. anlamadan olursa böyle olur. Evet öyle. Maalesef böyle. Efendim çok teşekkür ederim. Oldu kardeşim, Savaş konusu oldu. çok güzel oldu. Tabii, çok yani, teşekkür yani. ediyoruz. Ya Özellikle kusura bakma gündemde. da her Estağfurullah. programa da çok güzel oldu diyorsun. Ama gerçekten ben çok etkileniyorum. Sağ ol, Yani. Bir Allah şey razı olarak olsun. burada Allah sunucu razı olarak olsun. yani bir özel Bu ders almış Kur'an'ın gibi güzelliği. oluyorum. Çok Kur'an'ın mucizelik güzelliği. yani. Evet. Şunu bileyim, şunu bildirelim. Bir güzellikleri şey yaparken her konuda Evet. biz güzelliklerin kısmi, tadımlık, %1'ini belki 1/1000'ini bile ancak takdim edebiliyoruz. Hamdolsun. Zaman mefhumu bir de aziyetimizden dolayı Estağfurullah, hepsini estağfurullah. takdim edemiyoruz. Evet. Eğer ki bunun tamamını arzu edenlerse müminler Kur'an okusunlar, mealden okusunlar. Bu kadar açık. Hepsini orada görecekler. Parantezsiz meal okusunlar. Değil mi efendim? Tabii. Parantezle okurlarsa Kafa o olmuyor karışıyor. zaten. O zaman Öyle araya şey rivayetler falan değil. Orada giriyor, değil beşeri mi? şeyler Maalesef, söz konusu oluyor. maalesef. Onun için tamamını öğrenmek isterlerse Kur'an'ı öğrensinler. Biz de Kur'an'dan öğrendik zaten. Evet. Rabbimiz Onlar da bizi bizim bir öğrendiğimiz yerden, ilk Evet. kaynaktan, Pınar'ın kaynağından öğrensinler. Evet. Daha iyi olur. öğüt kitabımız Evet, Kur'an. evet. Allah razı Daima olsun. gözünü tutacağımız kitap Evet. Kur'an'dır efendim. Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık efendim. Çok Sağ ol, teşekkür çok teşekkür ederiz. ediyorum. Selam Sağ ve olun. saygılarımı bildiriyorum. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanetiniz efendim.